Bazen gördüğün ve duyduğun her şey, görmediğin ve duymadığın tek şey olabilir. Doğumla birlikte ya da hemen sonra anne rahmindeyken kapalı olan bilincimizin açıldığı o an. İlk ışıktan itibaren bize her yerden geliyormuş gibi ama aynı zamanda da bir anlam kazanıncaya kadar kendimize ait bir parçamız zannettiğimiz. Sonra bir başkasının sesi olduğunu, söyleyenin şimdi bizden ve bizim de ondan ayrı olduğumuzu anladığımız ana kadar söylenen bir ninni. Bütünlüğün kayboluşundaki pişmanlıkla birlikte duyar ve görürüz. Ancak annemizin yüzünü görmekten ve sesini duymaktan da mutlu oluruz. Peki ya bunlar gerçekleşmezse? Ha evet evet. Evet, geç dört Evet. çizgi. Dört dedi çizgisi. Söyle. Anlat. Bakalım doğru mu Tamam, davranmış? söyle. Mutlu bir aile. Nereye gitsin mi? Evet, doğru mu? Bizler içi ilerliyor. Ha evet. Uzay- Böyle bir şey söyleyecek. Uzay- Uzaylı zannettikleri. Uzay amca. Böyle bir kamerayı kullanan var mı? Ha, biliyorsunuz. Uzaklaştırıyoruz. Biraz uzun çeksin. Gittim, aradım tanıdım bir tek böyle şey öğrenci Mustafa'yı buldum dedim Mustafa'cığım arkadaşım. Beytullah'tan Canım arkadaşım. Güzel. Tamam. Uyarma. Kontrol edin. Ona göre... Ben flaşımı vereyim diyeceğim ama benim. Kerem hocam, Buyur canım. orada Hatice Fon Müzik öyle bir yer var mı? Böyle arada sırada duyuyordum. Böyle güzel olduğunu falan. Modern sınıfında. Bir ara dinledim tabii. Beraber bir türkü istiyorum senden. Ne? Evet. Evet. Evet, Hadi ya. türkü. Senin tarzın türkü değil mi? Hep Onu ben söylesin. şimdi Türk'ü nereden bulacağım? Sen sesini sevmiyorum fazla. Hem de Sesindeki neyi sevmiyorsun? yani ne bileyim, Biliyorsun. bence bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de o kadar güzel sesli amatör sanatçılar var ki onların ünlü olması gerekirken... Hocam zevkler misiniz? Peki var mısınız? Var var. Hepsi vallahi çok etkin Bir kullanılıyor. tek benim şifrem yok. Face'im var ama şifrem yok. Bazen hukuk özelleri Haftaya bakalım. Tamam. Biz de Ben çok biliyordum ya. bu maskedeki 3 tane bu Elif Aran. Evet, Elif Aran'a soruyor. Biz de Aran internet alıyoruz. Bu kadar askerlerin Şimdi onların çalışma yeri. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir kere usta konuşacak, iki kere çırak ama olayı bitireceksiniz.
Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Aslında derdimiz sinemayı eğitimde bir şekilde kullanmaktı. Burada da yola çıkarken sinema terapi diye dünyada da aslında bir trend olmaya başlayan yeni bir psikoterapi kavramı var. Sinemanın terapi amaçlı olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma bu. Biz buradan yola çıktık. Tabii bizim amacımız terapi yapmak değil doğrudan ama en azından öğrenci davranışlarını, istenmeyen davranışları nasıl değiştirebiliriz sinema yoluyla ya da onları nasıl daha sosyal hale getirebiliriz, eğitimin içine katabiliriz, bunun üzerine çalıştık. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yine görme engelli çocuklarla. Bu çalışmanın aynen devam etmesini o da istiyor. Öncelikle çekim aletlerini falan kullanmayı nasıl kullanılıyormuş öğrendim. Mesela bu kameraların o kadar sese hassas olduğunu bilmiyordum. Ta öbürkü odadan çünkü sesi alıyor yani kamera. Tabii bu projemiz bizim Ulusal Ajansın Maddi Desteği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğü ve Yaşar Üniversitesi'nin akademik desteğiyle götürmüş olduğumuz filmoterapi projesi. Bizim değer verdiğimiz önemli projelerden bir tanesi. Biz olaya şöyle bakıyoruz aslında bakarsınız. Yani bunun projenin kendi amaçları var ama özellikle de şöyle düşünüyoruz. Biz çocuklar açısından öz saygı ve özgüven kavramları var. Projeyi hani hocalarımız bize bahsettiğinde hani fazla bilgi vermemişlerdi bize. Sadece işitme engellileriyle birlikte olacağımızı biliyorduk. Hani diyordum ben onlar işitme engelli, biz görme engelliyle iletişimimiz nasıl olacak falan diye. Ama hani ilk derse başladığımız günden beri hani ya işitme engelliler ve görme engelliler aynı kategoride ve hani bir proje içerisinde olabileceğine inandım. Hani çok güzeldi bence işitme engellilerle beraber olmamız, bizim bir iş yapmamız, bizim kendi haklarımızı falan savunmamız gerçekten çok güzel bir şey. Bir farklılıktı çünkü bir araya gelen grupların engel durumları farklı. O yüzden farklılıktı. Ama onun haricinde hani iletişim kurmakta zorlanılacağını çok düşünmemiştim ben. Zaten de öyle oldu. Hani aslında önemli olan burada grupları bir araya getirecek gücü insanların kendilerinde bulmaları. Yoksa ötesi hikaye. Gruplar bir araya gelince yapılmak istenilen her şey yapılıyor diye düşünüyorum ben.
Ben. Evet, güzeldi diyor. Güzel bir çalışma yaptık. Görme engelli çocuklarla güzel bir çalışma yaptık. Onlara yardımcı olduk. Onlar da bize yardımcı oldu diyor. Görsel işitsel illüzyon projesi kapsamında ilk başlangıçtan beri Kerem Hocam'la beraber, Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Kerem Hocam'la beraber çalıştık. İlk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Projede gönüllü olarak çalışmak istediğimi müdürlüğümle de paylaşmıştım. Bu isteğim karşısında o da uygun bularak çalışmamda beni yönlendirmiş oldu. İlk başlangıçta çok olabilir bir şey gibi gözükmüyordu. Şimdi geliyor hocam. Nasıl, iyi mi? İyi hocam. Coşuyor değil mi? Evet hocam. Görme engelli arkadaşlarıyla beraber olmak işte farklıydı ve bu film çekimini özellikle çok sevdiğini söylüyor. Proje güzeldi. Yani içindeki öğretmenler de güzeldi, yani iyiler. Çok teşekkür ediyorum yani bu projeyi yapanlara ve yaptıranlara. Güzel bir projeydi yani. Çalışmayı beğendiğini söylüyor daha doğrusu. Yani bu yaptığı çalışmayı beğendiğini söylüyor. Özellikle kamerayla ilgili olan kısım. Yani çekim aşamasında. Proje gerçekten güzeldi. İşitme engellilerle bir şey yapmak, o yani biz de engelliyiz ve onlar da engelli olunca onları daha çok anlayabiliyoruz. Yani projede gerçekten mutluydum. Proje gerçekten çok güzeldi.
adlı kitabınızın içindeki şiirlerden sizi en çok etkilen şiiriniz hangisi? Anneme yazdığım bir şiir var. Önce saçlarından aktı zaman diye bir şiir. Hem engellilikle işte hem engelli annesi olmakla hani bizim ülkemizde kadın olmak çok zordur. Anne olmak hele bir de engelli annesi olmak daha da çok zordur. Çünkü genelde engelli anneleri engelli anneleri genelde kendilerini suçlu hissederler. Kadın olmak zor olduğu için engelli annesi olmak da tabii ki kadın olmasından dolayı o da çok zor. Bundan dolayı işte anneme yazdığım o şiir. Bize bir tane anınızı anlatır mısınız bu şiirlerle ilgili? Şiir kitabınızla ilgili ya da? Mesela bu anneme yazdığım şiiri anneler gününde memleketten dönüyordum. Otobüste yazmıştım. Onu hatırlıyorum o şiirle ilgili. Yani hem işte evden annemden ayrılmanın hem annemden ayrılmanın hüznü, hem işte aileyle birlikte vakit geçirdikten sonra böyle bir dinlenmiş olmanın sevinci. İkisi bir arada. Bir de hani o yol boyunca hep şeyi düşündüm, annemi düşündüm. Annem hep kırsal kesimde bir de hep kendini suçladı. Onu başkaları suçlamasa da o kendini suçladı. Engelli çocuklar olduğu için. Ki'nin ayrı yazıldığı cümleler nasıl cümlelerdi? Tamam, iki cümleyi birbirine bağlaması gerekiyordu. Bu birincisi. Başka bir özellik daha var sanki. Size E ile ilgili de aynı şeyi söyleyeceğim. Sen Yusuf'a en güzel demiştin ey Züleyha. Ve gözlerinin gördüğünü aşikar etmiştin cihana. Eğer gördüklerini tarif etmekse marifet, gel de benim sevdiklerime gözlerimle bakmak. Gün ilkindi, akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Çalıştı hocalarından. Projeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçenlere. Numara patınız yok, kusura bakmayın. Yok mu hocam? Tamam, sağ ol. Gel. Bir saniye.